Adını yaptık. Attım güzel ki benimkinin bazı kadarında da var. Benimki burada daha çok var. Hiç uğraşma. Az misal açıp kapalı açıp sonra çenem ağrıyor ya. Ama ödev yapmış. Şöyle yapacağım daha sıkı olsun. Biraz sonra yapacağım. Hadi anne. Düştüm ben balkondan. Açılmış varsa onu getir, yoksa onu getir. Tamam, o zaman bitmiş demek ki. Buzluğumda şu kadar bir ceviz buldum. İçinde birkaç da fındık var. Bitti sanıyordum, bunu kullanacağım. Kaç dakika yiyeceğim? Kek pişince bir de şu tarçınını da ekleyelim. 40 gece falan çıkıyorum en geç. Kaç dakika var? 15. Kekimin güzelliğine bakın arkadaşlar. Yalnız bunu bugün pişireceğim diye geç kaldım. Sıcak sıcak da inşallah hemen çıkar. Hemen çıkmam lazım evden. Akşamdan yapmak istemedim. Dedim sabah taze taze yaparım. Sıcak sıcak götürürüm ama. Hadi çık. Lütfen. Oo, çıktı.
Oh be. Kek pişerken ben de evleri toparladım. Herkese merhaba bu arada. Açılış da yapmadım galiba. Evleri toparladım. Hemen şimdi çıkalım. Şöyle üzerine bir havlu örteceğim. Geç kaldım. Gerçekten geç kaldım bugün. Evet, ben kurstan geldim. Kafama hemen bir yemeğini aldım. Bugün kurstan gelince kendime kahvaltı hazırlamadım. Çünkü kursta bugün bayağı yedim. Ben kek yapmıştım. Bir arkadaş şehriye salatası yapmıştı. Bir kişi de annesinin ölüm yıl dönümüymüş. Onun için böyle o da ne yapmıştı? Patates salatası ve o da limonlu güzel bir kek yapmıştı. O yüzden açlığım yok. Şu nankör dolapları bir silmek istiyorum. Temizlik yap aynı, gerçekten o kadar kötü ki şu kupları falan hep elize olmuş. Halbuki haftada bir silerim. O tuttuğumuz yerleri zaten 2-3 güne bir yine bezle alırım. Ama yine de böyle bir detaylı güzel temizlik istiyor. Şuraya deterjan sıkıp bekleteceğim. O zamana kadar da diğer kısımları sileyim. Pantolonu tamamlamak istiyorum bir de arkadaşlar bugün. Böyle burayı silip hemen makinenin başına oturacağım. Şununla sileceğim. Bu güzel ama bunun da kokusu çok ağır. Arap sabunum kalmamış. O yüzden bugün bununla sileceğim. Şimdi şurayı alalım. Ne oldu kız, sana çalıştı. Heh. Ay, kokusu ne kadar ağır bunun. Kız bu niye kapanmıyor? Üf, çok kötü koktu. Tamam, en yağlı kısım zaten şurası. Diğer yerler öyle yağlanmıyor ama elize oluyor. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Babamla bu çocuk o kadar zor, kötü ki. Sevmiyorum çok acaba. Fade away. As you fade away. I need help.
trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Dolapları mis gibi yaptım arkadaşlar. Güzel kapaklarımı sildim. Şu dolabın en yüzünü sildim. Zaten sürekli siliyorum. Gri dolaplar daha çok parmak izini belli ediyor sanki. Böyle şu mikrodalgayı falan altına hep çektim. Güzelce ne temizledim. Sadece evyem kaldı. Orayı da yapayım. Mutfak temizleyeyim. Tamamdır. Şu davlumbaz kısmını falan güzel önce bir süngerle ovaladım. Yağ çözle. Ondan sonra güzel sildim. Mis gibi oldu. İyi parladı oralar. Bakın şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Sadece şu filtresini ellemedim ama onu bugün yapmayacağım. Ya bunun bu kadar kötü gözüktüğüne bakmayın. Ben bunu ne yaptım biliyor musunuz? Bir kere şu lavabo açıcılar var ya, kaynar suyla, onunla denedim. Rengi böyle tamamen kötü oldu. Kapkara oldu. Bu aslında satılıyormuş yenileri ama bir denk gelmedim, almadım yani. Yoksa bunu yenilemek istiyorum. Çok kötü oldu çünkü. O yüzden böyle. Bir de şu arka benim davlumbazın o suntası. O sarı duran görüntü, o da kir değil. Onu ben bir kere süngerle böyle ters tarafıyla ovaladım. Böyle tamamen kötü oldu. Boyası kalktı. Alttan o siyah görüntüsü çıktı. Orası da hoşuma gitmiyor ama böyle çok göze çarpmadığı için şey yapmıyorum, çok takmıyorum. Yoksa bakın üstten çok hoş gözükmüyor. Neyse, şimdi dediğim gibi dikişe geçiyorum ben. Şurayı da halledeyim de. Yemeklerimi ocağa koydum arkadaşlar. Şöyle bir yeşil fasulye yapıyorum. Bunu buzluktan çıkarttım. Yanına da şöyle soğanlı, salçalı bir bulgur pilavı yapacağım. Şöyle mercimekli olacak. Mercimeğini biraz önden haşladım ama tam pişmiş değil. Bir bardak da içine et suyu çıkarttım. Buzluğumda vardı. Yanına turşu çıkarız. Bugün de böyle. Şöyle koyalım. Suyum da çok kaynar değil ama. Tencerelerde bir hata oldu. Bunun yerinde bu olmalıydı. Şunda mercimeği haşlamıştım. Geri dedim aynı tencerede yapayım pilavı da. Şöyle mercimeğini de ekleyeceğim. Dediğim gibi zaten hafif diri, pisliğin içinde. Şimdi bakalım. AVM'ye geldik arkadaşlar. Efe'ye bot bakacağız. Bir de Emre bir tane ayakkabı almıştı Decathlon'dan. Rahatsız olmuştu son günlerde, onu değiştireceğiz. Şunlar nasılmış? Ayakkabı çok gıcırdıyor demişti geçenlerde. Geldi değiştirmek için. Direkt alıp çöpe atmışlar onlar da. Hediye kartı vermişler. 2000 TL'lik. Ona bakacağız. Bakalım nasıl? Rahat mı? Hı? Bunlar çay içilir değil mi? İçilir. 620 TL'ymiş. Ama bence almışken Stanley alırım ben 2 alsam. saat boyunca stop. Ne alakası var? Bilmiyorum ki, o daha güzel durdu. Bizim aldığımız şey değil mi? Sıcak tutmuyor muydu? Tutuyor. Buradan aldığımız. Ne gerek var o kadar? Ben gelmiş bunu. Şöyle, şundan olacak. Buyurun. Bu matara Nasıl mı? seçiliyor? Matara mı? Termos. Termosmuş. Evet.
Çift takmamı söyledim. Bu hangisi, şu mu? 1090 lira. 530 lira olan şu 0.4 litre diyor. Şu da 530 liraymış abi. Ağzı nasıl? Bunu açman lazım. İşte o kötü. Bu şey için değil. Çay içmek için değil abi. Çay içmek için bunlar var da. Bunlar çok sıcak. Bu 620 TL. Sizlere şöyle pantolonumu göstereyim. Çok uğraştım arkadaşlar. Ama o kadar güzel oldu ki çok içime sindi. Şöyle önüne ben şey attım. Pens attım. Bunu hocamız söylememişti aslında ama sonradan düşündüm. Bunun kalıbı zaten büyüktü. 44 bedendi. Ben 38-40 beden giyiyorum. O buralardan pens atarak kalıbını biraz daha küçültmüş oldum. Önünü bu şekilde düz kemer yaptım. Arkasını lastikli yaptım. Şöyle açayım göstereyim. Çok içime sindi. Kumaşını zaten çok severek almıştım. Krep kumaş. Böyle akıcı duruyor. Kurstaki herkes de çok beğendi kumaşımı nereden aldın diye sordular. Şöyle şu lastik kısmı beni çok uğraştırdı. Söktüm, tekrar yaptım. Neden söktüm? Lastiğini güzel eşit bir şekilde gerdirip dikmediğim için şu nasıl diyeyim, pileli kısmı hep bir tarafta kaldı. Şurası da şöyle dümdüz olmuştu. O da hoş gözükmüyordu. Lastiğimin şöyle ortasından da içinde kıvrılmasın diye dikiş atmıştım. O dikişi tekrar sökmek zorunda kaldım. Sökmesi zaten dikmesinden çok daha zor. Ona bayağı bir uğraştım. Neyse sonrasında tekrar yaptım. Şöyle çok güzel oldu bu sefer. Çok içime sindi. Üstümde duruşu da çok güzel oldu. Pantolonum bitti yani arkadaşlar. Sadece haftaya gittiğimde şu kısmına overlock geçeceğim. Yani şu kaba kısmı da gitmiş olacak. Şurası daha güzel olacak. Böyle bir tane pantolon sahibi olmuş oldum. İlk başta böyle güzel bir şey çıkmayacak diye korkuyor insan ama sonradan böyle güzel bir şey ortaya çıkınca da seviniyor insan. Yani bir de kendi çabamla dikince çok içime sindi. Şöyle bir sürü kumaşım kaldı bu pantolondan. Bunları ne yapayım bilmiyorum. Atayım mı, dursun mu? Başka bir şey de lazım olur mu? Ama büyük parçalarda değil. Hep böyle ince uzun parçalar. Ama dursun bir diyorum ya. Benim böyle yatak odasında bir tane kullanmadığım kirli sepeti var. Onu şimdi ben kumaş sepetine çevirdim. Aldığım kumaşları falan onun içine koyuyorum. Bunu da onun içine koyayım. Belki ileride lazım olur bir şeye. Şurası sabun. Overlock'unu geçince güzel yıkarım. Giymeye hazır. Ama çok güzel oldu. Alışverişten geldik. Geri gelmez hemen çay suyumu koydum. Ayşe'ye bir tane beyaz spor ayakkabı aldık arkadaşlar. Aslında onun için gitmemiştik ama kız istediğini aldırıyor. Şimdi giyemez ama yazın giyer. Ben yazın alma taraftarıydım. Bahara doğru alırız diye. Kışın zaten giyemez. Beyaz spor ayakkabı kirlenir, batar. O da çok hevesliydi, aldırmak için uğraştı. Babasını kandırdı. Bir şekilde aldı. Helal olsun. Ondan sonra Efe'ye bot aldık. Efe'nin botunu geçenlerde aradım. Bütün o üstteki kutuları indirdim. Baktım yok. Diyorum nereye gitti bu çocuğun botu? Sonradan aklıma geldi. Ben onun botunu geçen bahara doğru atmıştım kış bitiminde. Kötü olmuştu. Çatlamıştı üstü kenarlardan falan. Öyle ona bot aldık. Ondan sonra Emre de oradan işte Decathlon 2000 lira değişim diyorum, hediye kartı vermişti ya ayakkabı için. O ayakkabıyı oradan almadı. Başka yerden aldı. O hediye çekinin üzerine de biraz daha ekleyip kendine mont aldı. Öyle ben bir şey almadım. O yüzden de alışveriş yapmak bugün bana çok sıkıcı geldi. Bir de üstümde bir yorgunluk var. Hasta olacağız büyük ihtimalle. Efe zaten öksürüp duruyor. Büyük ihtimalle o yarın gitmez. Ayşe de öyle gibi sanki. Onlardan da bana geçer. Geçti gibi de, hatta kendimi böyle bir kırgın hissediyorum. Öyle arkadaşlar. Bir de Decathlon gerçekten o şeyini çok beğendim. Malının arkasında duruyor. Bir de onu Emre alalı 4-5 ay falan oldu, o ayakkabıyı giydi de. Ama son zamanlarda hep böyle bir gıcırdıyor, çok ses çıkarıyor demişti. Götürmüştü, bir deneyeyim dedi. Onu da direkt alıp çöpe attılar dedi. Şaşırdım ben de hatta. Direkt çöpe atmışlar. 2000 lira da öyle hediye çekivermişler tekrar. Öyle onları hallettik, geldik. Artık videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.